Araba kullanmak pek çoğumuz için keyifli bir aktivitedir. Özellikle de yoğun bir trafikten ziyade güzel bir havada uzun yolda seyahat etmenin zevki bir başka. Pek çoğumuz bu araçları kullanırken direksiyonun başında her şeyin kontrolümüz altında olduğunu düşünürüz. Basitçe gaz pedalına basarız, araç ilerler, fren pedalına basarız, durur, direksiyonu sağa çeviririz, araç sağa döner, sola çevirince sola döner. Teoride oldukça basit bir eylem, öyle değil mi? Peki olaya bir de bir rally pilotunun gözünden bakalım mı? 70 flat left in. İzlerken bile gerildiniz, öyle değil mi? Rally pilotları göz açıp kapayıncaya kadar süren saniyeler içerisinde karar veriyor. Daracık yollarda inanılmaz hızlarla virajları dönüyor ve kaygan zeminlerde bile araç hakimiyetini kaybetmeden ilerliyorlar. Hız, denge, açılar ve hatta yolun yüzeyi bile bu kararlarda etkili. Basitçe yaptığımız bu hareketler bir rally pilotu için tam anlamıyla milisaniyelik bir denge meselesi. Bu noktada insanın aklına şu videonun başında sorduğum soru geliyor. Rally pilotları uzaylı mı? Yoksa daha açıklanabilir bir cevabı var mı? Gelin bu sporun bilimini, fiziğini ve ardındaki inanılmaz koordinasyon yeteneğini ve hatta felsefesini biraz daha yakından inceleyelim. İyi seyirler. Şimdi öncelikle rally nedir? Nereden çıktı bu çılgın spor? Oradan başlayalım. Tozun dumana karıştı bu serüvenin tarihine kısa bir yolculuk yapalım sizinle. Merak etmeyin, fazla detaylara girmeyeceğim. Aslında her şey oldukça basit başlamıştı. İnsanlar yolda daha hızlı gidebileceği bir makine yaptı, sonra da bu makineyi daha da hızlı yapmaya çalıştı. Derken biri çıkıp ya bu işin bir yarışmasını yapsak nasıl olur diye düşündü ve araba yarışları doğdu. Pek çok farklı disipline ayrıldı zamanla ve işte rally de böyle doğmuş oldu. İlk rally yarışı 1894'te Fransa'da düzenlendi. Evet, yanlış duymadınız, 1894. Yani günümüzden tam 130 yıl önce. O zamanlar insanlar at arabalarından yeni otomobillere geçmeye başlamıştı. Aslında biraz da bu yüzden böyle bir yarış düzenlenmişti, biliyor musunuz? Peki bu arabalar gerçekten işe yarıyor mu sorusunun cevabını görmek için yapılıyordu. Yani aslında bu ilk yarışlar arabaların dayanıklılığını ölçmek için birer test sürüşü gibiydi. Zamanın Le Mans yarışları da aslında temelde böyle bir motivasyona dayanıyordu. Ama o kadar heyecan yarattı ki rally bir anda yarış dünyasında kendine kalıcı bir yer edindi. O zamanların araçları bugünkü gibi hız canavarı değildi tabii. Ama buna rağmen parkurlar yine de zorlu ve çetin yollardan oluşuyordu. Rally'nin modern haline gelmesi ise 20. yüzyılın ortalarını buluyor. 1960'lar ve 70'ler rally sporunun altın çağı olarak bilinir. Araçlar giderek güçlenirken yollar da bir o kadar vahşi olmaya başladı. İtalya'da Monte Carlo, Finlandiya'da Göller Rallisi gibi efsanevi parkurlar ortaya çıktı. Bu yıllarda rally pilotları çamur, toprak, hatta kar üstünde uçarcasına gidiyorlardı ve bu spor tüm dünyada giderek daha fazla ilgi çekmeye başladı. Düşünsenize, rally aslında yarış dünyasının tam anlamıyla doğayla baş etme versiyonuydu. Diğer sporlar gibi kapalı pistlerde değil, gerçek dünya koşullarında yapılıyordu. Yağmur yağıyor, yollar kayıyor, toz kalkıyor. Bir nevi Survivor yarışının araçlarla yapılmış hali gibiydi. Üstelik sadece pilot değil, onun yanında bir de yardımcı pilot var. Sürekli telsizden talimatlar veriyor. 2 kişilik bir takım düşünün. Hem gözlerinizle, hem kulaklarınızla, hem de hislerinizle birlikte yarışıyorsunuz. Bazı meslekler vardır ki dışarıdan bakıldığında pek de gerekli görünmez. Mesela bir orkestra şefi. Şef o çubuğu sallamasa sanatçılar sanki enstrümanlarını çalamayacak mı diye düşünmüşüzdür bazen. Aynı şekilde rally dünyasına uzaktan bakan biri, co-pilot olmasa pilot sanki süremez mi diye sorabilir. Ama gerçekte bu ikili bir orkestra gibi mükemmel bir uyum içinde çalışır. Co-pilot, rally pilotunun gözüdür, kulağıdır. O olmadan pilot en tehlikeli dönüşlerde dahi eksiksiz bir performans sergileyemez. Rally yarışlarında başarı bu ikili uyumun doruğunda sergilenen bir dans gibidir ve ikisinden birinin eksikliği tüm uyumu bozar. Fakat co-pilot gibi bir mesleğin gerekliliği bile, yani henüz görmediğiniz bir virajın size önceden söylenilmesinin gerekliliği bile aslında rally pilotlarının ne kadar insan sınırlarını zorlayan bir iş yaptıklarını da ortaya koyuyor bir yandan. Bu iş sıradan bir hız yapma işi değil. Rally hızın ve yol şartlarına uyum sağlamanın mükemmel bir birleşimi. Öyle her zaman dümdüz asfalt bir yolda değil, çamurda, karda, hatta kayalık yollarda ilerlemek gerek. Kısacası arabayı sadece sürmek değil, onu doğanın en sert koşullarında ehlileştirmek anlamına geliyor. Şimdi şu rally pilotları uzaylı mı sorusunu artık cevaplayalım. Elbette onlar da bizim dünyamızdan olduklarına göre bu olağanüstü sürüş yeteneklerini nasıl gerçekleştiriyorlar?
Yani bizim normal koşullarda maksimum 40-50 kilometre hızlarda döndüğümüz virajları onlar nasıl oluyor da 120-150 kilometre hızlarla alabiliyorlar? Burada işin sırrı ralli pilotlarının yalnızca hız değil, teknik bilgi ve deneyim gerektiren bazı özel sürüş tekniklerini kusursuzca uygulayabilmelerinde saklı. Gelin bu işin ardındaki fiziği, bilimi ve tekniği kısaca anlatayım size. Şimdi öncelikle nasıl oluyor da araç kontrolden çıkmış gibi görünüyor ama yolda kalmaya devam ediyor konusunu bir anlayalım. Rally pilotları için fren pedalına basmak sadece hızı düşürmek değil. Ön tekerlerin yere daha çok baskı yapmasını, dolayısıyla arka tekerleklerin kısmen serbest kalmasını sağlıyorlar. Bu da arka tekerleklerin daha kolay kaymasını sağlıyor. Yani araç kontrolden çıkmış gibi savrularak viraja giriyor ama aslında her şey kontrol altında oluyor. Biz faniler için aracın kayması panik anlamına gelirken rally pilotları bunu tamamen kontrollü bir araç dansına çeviriyor. Bir diğer soru, bozuk zemine rağmen yola nasıl yapışıyorlar? Rally pistleri çakıl, toprak, çamur, hatta kar gibi zorlu zeminlerden oluşabiliyor. Yani kayma riski her an kapıdadır. Ancak işin sırrı şu meşhur kontrollü kayma tekniğinde saklı. Şöyle düşünün, araç kayarken pilot direksiyonu hızla kırarak aracı yola yeniden hizalıyor. Fizik dersinde öğrendiğimiz sürtünme kuvveti vardı yani. İşte bu sefer bize öğretilen o sürtünme kuvveti formülleri kağıt üstünde kalmıyor, doğrudan yola aktarılıyor. Sürtünme kuvveti aslında lastiklerin yol tutuşunu sağlayan bir başrol oyuncusu. Ancak rally pistlerinde bu kuvvet zayıflıyor. Çünkü zeminin altında çakıl, toprak ve kar var. İşte bu durumlarda rally pilotları lastiklerin her kayışını avantaja çeviriyor. İyi ayarlanmış bir direksiyon hareketi frenle birlikte hızla devreye giriyor ve araç yolun kıvrımlarına mükemmel bir senkronla ayak uyduruyor. Bir de el freni meselesi var tabii. Özellikle çok dar virajlarda pilotlar aniden el frenine asılarak arka tekerlekleri geçici olarak kilitliyorlar. Bu aracın arka kısmının dışa doğru savrulmasını sağlıyor ve daha dar bir açıyla dönmelerine olanak tanıyor. Yani biz sıradan sürücüler için el freni ani bir duruşun simgesi olsa da rally pilotları için tam gaz dönüş anlamına geliyor. Geldik en önemli unsurlardan birine, refleks. Rally dünyasında başarının anahtarı müthiş hızlı reflekslerdir. Rally pilotları zorlu parkurlarda yüksek hızla ilerlerken karşılarına çıkan her engele anında tepki vermek zorunda. Normal bir sürücü için birkaç saniyelik bir karar süresi rally pilotları için milisaniyelere inmiştir. Yani başlığımızın cevabı en yoğun olarak burada saklı. Evet, uzaylı değiller ama bizden farklı olarak zamanla ve tecrübeyle edinilmiş oldukça yüksek bir sezgisel reflekse sahipler. Elbette bir de araç meselesi var. Yani rally pilotları bütün bunları 1.3 Multijet kayış paket Linea ile yapmıyorlar. Günümüzde rally pilotlarının altındaki araçların çoğu tam anlamıyla birer mühendislik harikası. Zemin fark etmeksizin yola tutunabilen lastikler, hatırı sayılır bir güç üreten motorlar ve sarsıntıları minimuma indiren gelişmiş süspansiyonları var. Üstelik güvenlik için de etrafı çelik kafesle donatılmış durumda. Yani bu araçlar hem hız yaparken hem de en zorlu parkurlarda bile yol alacak şekilde tasarlanıyor. Ama ne derler bilirsiniz. İş arabada değil, kullananda. Teknik konularla sizi daha fazla sıkmadan kendi edindiğim tecrübeyi anlatmak istiyorum size. Yakın bir tarihte çocukluğumdan beri hayalim olan bir tecrübeyi deneyimleme fırsatı buldum. Yani bir rally aracının içinde olmak. Bu muhteşem deneyimi bana yaşattıkları için GP Garage My Team takımına ve Avrupa Rally Şampiyonası Takımlar Şampiyonluğu, Türkiye Rally Şampiyonası 2 Çeker Şampiyonluğu ve Türkiye Genç Pilotlar Şampiyonluğu bulunan Ümitcan Özdemir'e teşekkür ederim. Hayatımda en çok istediğim şeylerden birisi olan bir rally aracını sürmek değil, yanında durmak. Tulum yakışmış değil mi kardeşim? Tulum sana benim iPhone için kutusu gibi oturdu böyle yani. Havayı bol alıyor. Aynen. Güce çeviriyor. Tamam şu an. Aletime fazla zarar vermek istemiyorum. Aleti rahatlattı benim öyle yapınca. Tamam. Bir de sana tavsiyem bacağını hiçbir zaman böyle geri çekip ileri düzlettirme. Toplardan biri araya girdi. Ölüyordum az daha. Stres yok. Sadece adrenaline bağlı bir. Korku da yok. Ya şu arabada takla atılabilir ya. Hadi çalıştırıyorum. Hazır. Medium left. Vay canına.
İnanılmaz bir şey bu. Güzel değil mi? Harika bir şey ya. Gidiyorum. Devam. Of! Aa, çok iyi. Yok artık. Vay canına. İnsanoğlunun kendi ürettiği araçlar üzerinde bir tür tanrısal kontrole sahip olabilmesi ve sınırları zorlayabilmesi beni hep etkilemiştir. İki tekerlekle dengede kalabilmenin bile büyük bir başarı sayıldığı bir dönemden her anı milisaniyelerle hesaplayan bir aşamaya ulaştık. Bu hikaye biraz da insanın her zaman limitlerini zorlamasıyla ilgiliydi. Aslında bu insanoğlunun tarih boyunca hep aynı soruyla yüzleşmesi gibi. Daha iyisini yapabilir miyim? Daha uzağa gidebilir, daha hızlı koşabilir, daha yüksek yerlere ulaşabilir miyim? Cevap her zaman evet oldu. Çünkü içimizde bir şey var. Bizi durmadan zorlayan, daha fazlasını isteyen bir şey. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.